Adak nedir? Adağın İslam'daki yeri nedir? Arapçada nezir ya da nezr diye ifade edilen adak, fıkıh dilinde bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasını ifade eder. Diğer bir deyişle adak, kişinin sorumlu olmadığı halde farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teala'ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 1. ayette ve İsra suresi 34. ayette verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması, Nahl suresi 91. ayette de Allah'a verilen sözün tutulması emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Ayrıca İnsan suresi 7. ayette kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır. Hadislerde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah'a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet yapılmışsa da buna uyulmamasını istemiştir. Burada geçen masiyet kelimesi itaatten ayrılmak, söz dinlememek, çoğunluk tarafından onaylanan davranışlara uyum sağlamamak demektir. Dolayısıyla adağın yerine getirilmesi kitap, sünnet, icma ve akıl deliliyle sabittir. Alimler hiçbir dünyevi menfaat beklemeden sırf Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a şükretmek için adak adanmasında bir sakınca olmadığı görüşündedirler. Kişinin Allah'ın takdirinin değişmesine vesile olması dileğiyle dünyevi amaçlarla belli şartlara bağlı olarak adakta bulunması ise doğru karşılanmamıştır. Nitekim Peygamberimizin adak, Allah'ın takdir buyurmuş olduğu hiçbir olayı geri çevirmez. Sadece cimrinin malını eksiltmiş olur hadisi ile adak bir şeyi ne ileri alır ne de geri bırakır hadisinden şarta bağlı adakta bulunmayı hoş karşılamadığı anlaşılır. Bazı alimler yukarıdaki hadislere dayanarak her ne sebeple olursa olsun adak adamanın mekruh olduğu görüşündedirler. Bununla birlikte Allah'a isyan ve masiyeti içermediği sürece hangi grupta yer alırsa alsın adakta bulunulduğunda adağın yerine getirilmesi dinen vacip görülmüştür. Allah cümlemize rızasına uygun bir hayat nasip etsin inşallah.